Müslümanların Mekke'de İslam tebliği yapmaya başladığı yıllardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik vazifesi verileli birkaç sene oluyordu. O zamanlar dünyada iki büyük güç mevcuttu. Biri Hristiyan olan Doğu Roma yani Rumlar, diğeri de ateşe tapan mecusilerden oluşan Sasani devleti yani Perslerdi. İşte o yıllarda bu iki büyük güç amansız bir harbe tutuştu. Sasaniler Avarlar ile anlaşarak Doğu Roma'ya harp ilan ettiler. Avarlar kuzeyden, Sasaniler doğudan olmak üzere Roma'ya hücum ettiler. Doğu Roma'nın hazineleri iflas etmiş, bu yüzden de paralı asker sistemine dayanan orduları çökmüştü. Rumların bu zayıflığından faydalanan Persler, Rum topraklarında yaşayan Yahudilerden de destek alarak kısa zaman içinde Suriye, Şam, Antakya ve Kudüs'ü işgal ettiler. Yahudilerin Roma'ya ihanetiyle bu bölgede Hristiyan halkı katlederek Hristiyan mabetlerini yıkıp her yere mecusi tapınakları inşa etmeye başladılar. İşgallerine devam eden Sasani orduları Mısır ve Anadolu'yu da kısa zamanda topraklarına katarken Avarların akınları sebebiyle Doğu Roma'nın Balkanlardaki egemenliği de çökmüştü. Rum İmparatoru Herakles başkentini Kartaca'ya taşımayı bile düşünmüştü. Doğu Roma İmparatorluğu çökmek üzereydi. İşte bu yıllarda dünyanın en büyük güçleri olan Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu ile Mecusi Sasani Pers İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaşlar tüm dünyada olduğu gibi Mekke'de de ilgi ve merakla takip edilmekteydi. Romalıların bu yenilgi haberi Mekke'ye ulaştığı zaman müşrikler sevinmiş ve Müslümanlara karşı sevinçlerini açığa vurarak "Siz ve Hristiyanlar kitap ehlisiniz, biz ve Persler ise ümmiyiz. Bizim kardeşlerimiz sizin kardeşlerinizi yendiler, biz de sizi yeneceğiz" demişlerdi. Onlara göre ateşe tapan Sasanilerin üstünlüğü Mekke'de dillendirilen tek ilah Allah'tır inancına karşı muhalefeti güçlendirecekti. Müşriklerin bu sözleri dillendirdiği sıralarda Allah-u Azimüşşan Rum suresinin ilk 5 ayeti kerimesini indirdi. Elif, Lam, Mim. Rumlar mağlup edildiler. Fakat onlar yenilgilerinden birkaç sene sonra galip geleceklerdir. Karar yetkisi eninde sonunda Allah'a aittir. Rumların galip geldiği o gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım edip onu zafere eriştirir. Çünkü o aziz ve rahimdir. Bu ayetler Doğu Roma'nın birkaç yıl içerisinde galip geleceğini haber veriyordu. Doğu Roma'nın yenilgi üzerine yenilgi yaşadığı, parçalanmaya yüz tuttuğu ve herkes tarafından imparatorluğun sonu geldiği gözüyle bakılan böyle bir zamanda inen bu ayetleri duyan müşrikler kahkahalar atarak gülmeye başladılar. "Peygamberiniz aklını yitirmiş" diyerek müminlerle alay ettiler. Fakat bu ayetlerin inmesinden sadece birkaç sene sonra şartlar ve durum tamamen tersine dönecekti. Doğu Roma İmparatoru Herakles, bozulan askeri ve idari yapıyı düzenleme yoluna girişmişti. Kilisenin de tüm imkanları seferber ettiği bu toparlanma ve reform sürecinde paralı askere dayalı ordu sistemi yerine halka askerlik karşılığında toprak ve arazi verilmesi uygulamasına geçildi. Bu yeni askeri eyalet sistemiyle kuvvetli ve yerli bir ordu kurmayı başaran İmparator Herakles,
Avar Hakanı ile bir barış anlaşması yaparak Avar akınlarını durdurmayı başarınca Avrupa'daki bütün kuvvetlerini Anadolu'ya kaydırabilme imkanı buldu. Nihayet topladığı 24 bin kişilik Rum ordusunun başına geçerek Sasanileri Anadolu'dan çıkarmayı başardı ve ordusuyla İran içlerine doğru harekete geçti. Rum İmparatoru Herakles'in 24 bin kişilik ordusu ile Sasani İmparatoru II. Hüsrev'in 40 bin kişilik ordusu 624 senesinde Ganzak'ta karşı karşıya geldi. Aynı zamanda müminler de Bedir'de müşriklerle karşı karşıya gelmişlerdi. Ve Allah'ın vaadi yerine gelmişti. Rum orduları Ganzak'ta Pers ordularını mağlup etmişlerdi. Müminler de Bedir'de müşrik ordularını perişan etmişlerdi. Allah vaadinden dönmemişti. Ayette buyurulduğu gibi Rumların galip geldiği gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevinmişlerdi. Nihayet Rum orduları 627 yılında Ninova Muharebesi ile Perslere son darbeyi de indirmiş ve Pers İmparatoru öldürülmüştü. Bu haber müminlere ulaştığı sırada müminler Allah'ın yardımıyla Hendek Savaşı'nda müşriklere galip gelmiş ve büyük bir sevinç yaşamışlardı. Allah bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Dünyadaki en güçlü bu iki devletin böylece birbirlerini kırmasıyla Sasanilerin ve Doğu Roma'nın gücü oldukça zayıflamıştı. Allah bu iki devletin güçlerini zayıflatarak çok yakında yükselecek olan İslam devletinin de önünü şimdiden açmış, buraları müminlerin fethetmesi için adeta hazır hale getirmişti.